Bugün siparişlerimiz var. Şimdi birkaç tane köy tavuğu hazırlayacağız. Ona doğru gidiyoruz. Heyecanlıyım. Her seferinde heyecan yapıyor. Evet, bir günde oturup 4 saat bıçak bilemiştim. Kendimi hazırladım. Zaten 1, 2, 3, 4, 5 tane horoz burada var. 5 tane de tavuk var. Hatta bir tane de horoz içeride var. Seçiyorum. Seçmeden önce kucaklayayım, seveyim ya. Kerataya baksana. Tüyleri çok güzel. Bihter. Bu bizim minik Bihter. Yağmurdan önce ekim yaptığımız alan, yine çok şiddetli yağmur yağdı. Gel. Gel. Ben zor kısmı hallettim. Tuğba daha zorunu halledecek şimdi Evet, kesmek daha kolay aslında diyorsun. diyorum. Denemedim ama öyle diyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü temizlemesi çok zor. Zor ama kesmenin vicdani yönü var ya. Ya o tabii biraz öyle. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bunu da çoluğumuz çocuğumuz için bakıyoruz. Evet, kendimiz doğal beslenmek için yetiştiriyoruz. Bir de şimdi 4 tane sipariş var. Evet, siparişlerimiz de var. Onları hazırlayalım dedik. Hava da güzelken dışarıda. 3 Şimdi- tanesi bir kişi İstanbul'a gidecek. Bir Evet. tanesi de elden teslim. Hadi bakalım. Evet. Şimdi biliyorsunuz bunları yolabilmek için biraz sıcak suyla önce tüyleri yumuşatmak gerekiyor. Sonra çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bizim tavuklarda Etlik cins bunlar. Bu biraz iriceymiş. tavuklarda 1 yaş civarı. Daha yaşlanmasına müsaade etmiyoruz. Çünkü eti sertleşir diye tereddüt ediyoruz. Aslında etlik cinsi olduğu için gayet yumuşak, güzel eti var. Düdüklü tencereye koymadan normal tencerede pişiyor Tuğba. Gayet de lezzetli oluyor. Evet, yani Sıkı değil. yarım saat 40 dakikada pişiyor. Tabii önce haşlamak gerekiyor. Sonra fırınlanabilir. Dilediğiniz gibi. Yalnız Önce hiç ızgarasını denemedik. Denemedik ızgarasını. sefer Bilmiyorum yani deneyelim bir sefer deneyelim bence, çünkü ızgarada da güzel pişer gibi geliyor bana. Izgara yaptığın zaman bu sefer suyuna çorba yapamıyorsun. En büyük kayıp bana göre o. Evet, çünkü suyu çok lezzetli. Çok lezzetli, evet. Hayvanın, ben böyle küçük bulyon gibi şeyler yapıyorum suyundan. Evet. Çorba yapıyoruz tabii ki. Buzluk poşetleri var ufak. Onların içine dolduruyorsunuz. Evet, soğuduktan sonra doldurunca, dondurduktan atıyorsunuz sonra Pilava bir tane, 2 tane. Evet. Çorbaya atabilirsiniz 4-5 tane. Doğal. Başka çorbalara. hayvanlarımızı doğal besliyoruz. Yem karışımlarını kendimiz yapıyoruz genelde. Evet, pelet makinemiz var. Evet. Yemleri kendimiz pelet haline getiriyoruz. Karışım yapıp. Bunlar biraz da süs tavuğu diye de geçiyor. Hastası da çok. Evet. Kendi yiyeceğimiz hayvanların yumurtasını yiyeceğimiz, kendi yiyeceğimiz hayvanların hiçbirine o yemlerden vermiyoruz. Zaten bahçe yeşillik dolu görüyorsunuz. Birazcık da pazı falan ekiyoruz onlar için. Havuç kalıyor, ne bileyim domates kalıyor, biber kalıyor, onlardan veriyoruz. Atık da olmuyor. En çok ona da seviniyorum. Evet. Bütün mutfakta çıkan sebze meyve atıklarını hayvanlar yiyor. Ekstra gidip onlar için alıyoruz pazardan.
Biz böyle temizliyoruz. Tamamen iç dış temizlik. İç dış yıkama. İç dış temizlik yapıyoruz. Şehir dışı gönderimlerinde ya köpük kutuyla ya soğuk zincir poşetleriyle içinde buz aküsüyle birlikte ertesi gün teslim olacak şekilde gönderiyoruz. Anlaşmalı Genelde kargomuzla. ertesi gün Teslim olacak şekilde. bir aksilik çıkmazsa. Bir de şu anda mevsim artık kış. O yüzden yazın gönderim tabii ki zor yani. Sonbahardan önce. Pet şişelerin içine buz dolduracağız. Evet, Kutuyu sonbahardan biraz önce büyüteceğiz. zaten kesim yapılmıyor. Bu mevsimde civciv çıkartıp çoğaltıyoruz. En geç civciv Şubat'ta çıkıyor bizde. O temizleyemedi. Ya hata yaptık bilmiyorsunuz ki. Ya tabii Sonra 2 tane 3 YouTube'da tane bir kes teyzemiz- yani. YouTube'da bir teyzemiz var sağ olsun. Onu seyrettik. Onu seyretmeden önce biz kursağını patlattık mı hayvanın? Bütün koku eve yayıldı mı? Ya o hayvan zaten mındar oldu gitti. Tabii 3 ay ben tavuk yiyemedim. Kore o sahneyi gördüğü anda dedi ki ben at bunların hepsini ben vazgeçtim. Doğal tavuk yemek istemiyorum. Evet at demiştim hatırlıyorum. At bunları çöpe diyor bana. Ben diyorum ki nasıl atalım ya bunun bir yolu vardır. Herkes yapıyorsa biz de yaparız. Sonra gece saat 12 midir nedir 1 mi 11 mi 12 mi ne YouTube'dan açarsın. Çok tatlı teyzemdi. Bak Evet. çocuğum şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Evet Ne o kadar tarif güzel edin. anlattı ki. Meğerse hayvanın tabii o bir yöntemi varmış. Biz bilmiyoruz yani sadece tüyünü olmakla olmuyor. Hatta Bize iki yolu var galiba. Bir Ya baş bir- tarafından bir de Bir arka tarafından boyundan kes- çıkartabiliyorsun. Ben hala öyle yapıyorum. Boyundan çıkartma yöntemi daha kolay. Ya da tamamen içinden çekip çıkarma yöntemi var da o biraz hani üstten bağlayıp düğüm atman lazım içinden çekerken bulaşmasın Hı, falan bir şey diye. Ben onu bilmiyorum zaten. Ya işte öyle teknikler var yani. Seyredememişim bile. Sonra ben onu seyrettim. Hepsini temizledim. Bir tanesini zayi ettik ama Aynı diğerlerini olmadı ki. yani Nerede işte temiz bahçede o zaman yabancı bir köpek vardı. evet yani o onun Kedi kısmetiymiş. vardı. Yani onlar yedi. Gene zayi olmadı. O- Bize o- zayi oldu da. Bize zayi oldu. Hani yani bizi yemediğimiz için zayi oldu diyorum. Köyde yaşarken her şeyi yapıyor, biliyor olmanız lazım. Ya burada hani şu kişiyi çağırayım bana bunu yapsın pek olmuyor yani. Sen biliyorsan biliyorsun, sen bilmiyorsan kimse bilmiyor. Ya bir de herkesin kendi işi gücü var. Gelebilen oluyor, gelemeyen oluyor. Her kesim yaptığında da birini çağırıp o işi yaptırmak sıkıntı. Koray artık bu işleri çözdü. Evet. Ben de hazırlık, temizlik, kesim, biçim işlerini o yapsa da ben de iç dış temizliğini ben yapıyorum. Amaç hayvana acı çektirmeden Tabii ki, hızlıca tabii ki aynen. korkutmadan, canını çok yakmadan öyle yapmak lazım. Öbür türlü vicdan işi değil. Bu kadar yemek yemeyi sevmesem bu iş biraz zor yapardı. Ya gerçekten tavuk yiyemiyormuşuz. Buraya geldikten sonra bu beslediğimiz hayvanları yemeye başladıktan sonra yani dışarıdakiler başka bir şey yani. Onu Yani kimseyi kötülemek tabii istemem ki yani yani 45 günde 50 günde şu Evet. ağırlığa gelen bir hayvan ya sonuçta çok biz de normal. yedik mi? Yemedik değil. Yedik. Yedik yani sonuçta biz de yedik. Ama artık yemiyoruz. Onun haricinde. İşte mangal keyfi olunca maalesef O zaman öyle çocuk da oluyor. istiyor diye ona da pek yedirmemeye çalışıyoruz. Ya evet. O çok seviyor mesela çorbasını. Tabii. Etin çorbasını. Sandviç falan yapıyoruz bazen. Ya, onun için çok iyi oldu burada olması. Geçen yaz yeğenlerim geldi. 13 yaşında mı oldu onlar da? Yani sinekten korkuyorlar. Böcekten her türlü şeyden korkuyorlar. Bizimki biraz korkusuz. Biz ona bazı şeyleri gördüğünde kaçman gerekiyor diyor. Bazı Öyle şeylerde gereksiz korkusuz ama alıştı. En azından nerede ne yapabileceğini biliyor. Evet biliyor. Hangi taşın altına elini sokup sokmayacağını biliyor mesela. Evet. Yani otların içine girip de kurcalaması gerektiğini biliyor. Bu tavuğun da onun için olduğunu biliyor. Üzülüyor mu? Evet ilk başlarda üzülüyordu. Üzülüyordu. Sonrasında onu Ama- anlattık ama o da demek ki de doğru dedi.
Daha görmüştüm. Evet. Gerçekten çiçek vermiş Tuğba. Çilekler mi? Evet. Ha evet. Çok güzel. Bu kolatanları falan da hep düzeltelim de. Evet, şu üst saksıya yapmamız lazım. Bu sene buradan burası güzel çilek yer. Temizlik neredeyse bitti. Tüy Evet. temizliği. Şimdi ince ince gelmeyen tüyler var. Bunları pürmüzle Önümüzde yıkacağız. Dört tane tavuk pırıl pırıl hazır. Param olsa da ben alsam. Şimdi de tarsalım. Paketleyelim. İki kilo 300 gram. 2 kilo 180 gram. Bu arkadaşların sayısını birazcık fazla biliyorum. Sıkışık duruyorlar. Ama şu an yerim çok az. Yeni bir şeyler yapacağım. Şimdilik diğer kümesi boşalttık. Kabaca temizliğini yaptım. Şimdi de dezenfektan sıkacağım ki herhangi bir mikrop, bakteri varsa hepsi temizlensin. Bu dezenfektan içeride hayvan varken de atılabiliyor. Hatta o meşhur salgın döneminde bunu çok kullanmışlar. Gayet etkili. Güzel bir dezenfektan. Bu benim işimi çok kolaylaştırıyor. 1 saat havalandırdım. Şimdi yemlik, suluk vesaire onları da ayarlayacağız. Artı yeni talaş dökeceğiz. Rahat etsin arkadaşlar. Kimleri alacağız o tarafa? Devirdiniz değil mi her şeyi? Hadi bakalım. Şimdi yemliği ayarlıyorum. Bunlar da iyidir. Şuradan keselim. Sıra geldi talaşa. Tozutacağız biraz buraları. Yemi de doldurduk. Şuraya asalım. Talaş bulmak da sıkıntı burada. Herkes arka balasının sağını solunu ayırıyor. Bize talaş kalmıyor. Şimdi suyu da koyduk. Şu akan kısım eğimli tarafta olacak. Çünkü oradan su aktıkça, su azaldıkça
su doluyor bu alttaki hazneye. Tamam, şimdi ufak ufak diğerlerini geçirelim. Sonra bu tarafı temizleyip diğerlerini böleceğim, bakalım nasıl böleceğim. Gençler, biraz zor olacak. Sakin, sakin. Gel kızım, gel. Gel bakalım sen de. İşlem tamam. Burada 3 tane tavuk, bir tane horoz bıraktım. Burada da 3 tane horoz var. Artık yumurtlamanız lazım. Zamanı geldi. Çok olmadı mı artık? He? Hadi bakalım. İnatçı ama ben de inatçıyım. Kırdın gerçekten ya. Evet. Sert bir odun. Zor kırılıyor bunlar. Kalorisi yüksek bir odada. Oh, ayrıca. Dikkatli ol. Odun kırmak çok eğlenceli ama değil mi? Seyrederken mi? Hayır, kırmak çok zevkli Eğlenceli bence. tabii ya. Çok güzel kardiyo oluyor. Ben de çok seviyorum odun kırmayı. Biraz Gerçi benim kırdıklarım çam odunu da bunlar çok sert. işte aslında bu uzun balta. Bunun 2 küçüğü var. Şöyle kol boyunda olması lazım. Ben uzun aldım. Ağır diye, diğeri hafif kalıyor. Evet, o çok Elim uzun. ona alıştı. Buna alışmakta biraz zorlanıyorum şimdi. Ama bu da çok baş kısmı sert, büyük ya. Güzel kırıyor. Tam yarma baltası zaten. Bak. Karavana. Karavana. Evet, yani vurduğun zaman parçalıyor. Ya bu güzel bir balta. Bak, budakları da seçtim. Bunlar illaki kırılacak. Alışınca çok rahat. Şunu kırmasam da olur aslında ama deneyeyim. Yani türlü Sarı çevir. ettirebilir miyim bakalım? Ucundan. Buna da gerek yok. Şu kalıbını kıralım. Oo. Güzel Buna yer. rağmen. İşte bu meşe ve iğne karışık olduğu için biraz sert odun ama kalorisi yüksek. Mesela meşenin içi böyle oluyor. Evet, onlar meşe. Bir de burada meşeye benzeyen bir odun var. Çakma meşe. Evet, meşe diye satıyorlar. İçinde kırmızı halka çizgi gibi bir şey oluyor. Evet. Kırmızı ağaç diyorlar Kırmızı ona. da oluyor. Onu bilmeyen meşe diye alıyor da. Yani evet, Çakma meşe. maalesef. Meşe değil. Gerçek meşe değil. Maalesef insanlar Geldiğimizden beri aynı oduncudan aldığımız için bilmeyince sahtekarlık Yani oluyor. zor Tabii bize işte. de o öğretti. Meşe diye satarlar. Bunlar meşe değil dedi. Biz de o şekilde öğrendik. Meşenin içi kahverengi oluyor. yaz sonu araba dolaşıyor ya, abi komşuya getirdim. Hepsini almadı, sana da kalsın dedik. Bak işte hepsini 5.000 liraya veririm. Kaç ton odun var burada? 3 ton var. Hadi git. 1,5 ton bile odun yok orada. Evet. Bu daha geldi. Gene vuramadık. Ama o beni vurdu. Bunları Evet. kırmaya gerek yok artık. Onları kırmana gerek yok. Onlar çok kolay yanıyor. Dün sobayı temizledik. Bacayı temizlemiştim zaten. Sobanın içi kuzineli bir soba. Kuzineli değil de fırını var üzerinde. Gösteririz onu. Konuşayım mı? Konuş. Al sana köy hayatı. Oo, bu ne? Ben hiçbir şey görmüyorum. Simsiyah, çünkü görecek bir tarafı yok. Kağıttan kürek yap. Kağıt. Bir 2 metre boyu yok. Şu bayağı dolu yalnız.
Ya şuralarda macera çıkacak, merak etme kapağı açınca. Yanlardan gidiyor gaz ama yanlarda şu kadarlık aralık var. Bunun içinde böyle kurumlar tutunduğu için çekimi çok az oluyor. Yani Yanmıyor odunlara laf ediyor Tuğba. Temizledik dün. Çok güzel yandı. Yalnız kırdığım bütün odunları bir akşamda yaktı. Üşüdüm dedi. dün akşam Ben gene dün hava çok soğuk değil ama ben nedense pek ısınamadım. tişörtle kaldım. Çok odun yaktım da şey. Şimdi kırması benden, dizmesi Tuğba'dan. Evet. Ama yani baca gibi iki tarafından hava alma boşlukları var sobanın. Bacadan beter dolmuş yani. Çok kötü dolmuş. Bir kova kurum çıktı Hiç içinden. yanmıyordu, gerçekten yanmıyordu yani. Bende oldu simsiyah. O onu telefonla çekmişti. Ve araya eklerim onu. Ha, evet, ekleriz. Şu karıncalar, garibanlar yanmasın. Bunlar burada Evet, dursun. karıncaları alma da onlar. Yok yarın alırız bunu bak. Toprakta durduğu için yuva yapıyorlar. Kıyamıyorum, elimde de var kocaman. Git. Bihter. Gel. Gel kızım. Bihter. Pıs 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 pıs. Kimin aşkı? Aa, Koray'a hasta. Kızım. Bihterius. Ağzın leş. Ne haber kızım? Ne yedin? Şuradan sinir oluyor bak. Kasım. Bu aralar çok aç bunlar. Kız. Sürekli aç. Yemek yiyor, bir daha istiyor. Sürekli bir miyavlama. Gel sen de gel. Gel kızım. Bu da cayır orada. Kıskandın mı? Miau. Gel. Gel kızım gel. Bağıra geliyor. Gel. Evet. Merhaba. Merhaba. Gel. Sana da merhaba. Bak burada gel. He. Bu da sürtünme hastası. Tadilata ne zaman başlıyoruz Koray? Bir tadilatı. Sürpriz tadilat. Sürpriz ya. Köy evimizde tadilat. Benim 50.000 bakıma girmem lazım. Köy evimizde büyük tadilat. Gel bakayım. Gel kızım gel. Ağlamaklı durumda ya. Ağlamaklı durumdasın. Sürekli niye ağlıyorsun acaba? Gel. Bu da yemek veriyorsun zannediyor. Benden başkası da gitmiyor ki kere. Gel bakayım kızım, bunu yürüyeyim seni biraz. Evet, sırada Tuğba var. Eliyle kırıyor ya. Ben severim odun kırmayı. En hafif bulmuşsun. Ortaya vursana böyle. Kenarlardan kırıyorum önce. Budağı da buldum. Burası budak. Arabada beni rahatsız etti. Yok. Da aşağı yukarı 3 senedir dışarıda bekliyorum. Bu 3. senesi mi onun? 3. senesi. Geçen sene almadık. Evet. Evvelki sene almadık. Elimde gidecek şimdi. %50 ağırlığını kaybetmiştir. Budağa doğru vuruyorsun bak, yanlış vuruyorsun. Budağın hizasına vur. Çevir sana doğru budağı. Kenarlarına vuracaksın. Paralel vuracaksın yani. Bitirme hepsini bak, pahalı odun. Budak varmış. Akşama hepsini yakma. Bir akşam da yakmam ya. Kim? Dün akşam ne oldu? Bu çamın hepsini yakmam canım. Bu tutuşturmalık. Yalnız hava gene mükemmel. 3 gün çok kötü yağmur yağdı gene. Akşam güneşi güzele vurulmuş. Öyleymiş. Bugün ben çok çalıştım. Nasıl bir budaksın ya? Aa, burası tamamen çıra. Oo, nasıl kokuyor? Evet, güzel kokuyor.
Hiç de çırılçıkmalı. Geçen sene 2 tane küçük çıktı öyle. çok kilo çıkıyordu. Evet. Şunda var biraz. Bugünlük de bu kadar artık. Akşam olmak üzere. Birazdan içeri gireceğiz. Yemek yapacağız. Sobayı yakacağız. Odunları taşıyıp dizecek Evet, Tuğba odunları ilk önce. taşıyıp dizeceğiz. Ben şimdi tavukları kapatacağım. Onlar da Bugün bir saate yorulduk. yakın sürüyor. Siparişlerimizi hazırladık. Bu akşam dondururuz bunları. Yarın kargoya vereceğiz. Hoşça kalın. Sonraki Abone olun. bölümde görüşmek üzere. Ücretsiz abonelik. Evet, ücretsiz.